Bugün, yaşam mücadelesi veren insanların hikayelerine daha derinlemesine dalacağız. Bu hikayelerden biri, belki de en ilham verici olanlarından biri. Herkesin hayatında zorluklar vardır. Ama bu zorluklar karşısında nasıl bir duruş sergilediğimiz, bizi biz yapan şeydir. Bir hanımefendi, birkaç yıl önce Barcelona'da sahneden inmek üzereyken elime bir zarf tutuşturdu. Benden okumamı rica etti. Kulise geçip zarfı açtım ve hikayesini okudum. O kadar etkileyiciydi ki, kendisinden 500 kişinin önüne çıkmasını ve hikayesini onlara da anlatmasını istedim. İşte burada, bir insanın hayatındaki dönüşüm sürecinin ne kadar güçlü olabileceğini göreceğiz. Kadın, Hollanda'da yaşayan bir fizyoterapist. Bir pazar sabahı, duşta olduğu sırada kocası 2 çocuğuyla vedalaşıp dışarı çıkıyor. Ardından Amsterdam'ın en yüksek binasından kendini aşağı atarak intihar ediyor. Bu durum, kadının hayatında son derece acı bir travma yaratıyor. Kadın, bu sarsıcı haberi aldığında, herkesin hissedeceği duyguları yaşıyor. Üzüntü, acı, suçluluk, kafa karışıklığı ve öfke. Tüm bu duygular, stres hormonları üretiyor ve onu biyolojik olarak etkiliyor. Bu olay, kadının ruhsal ve fiziksel sağlığını derinden etkiliyor. Duygusal tepkisini kontrol altına alamayan kadın, bu durumu uzun süre yaşıyor. Zihninde olayı sürekli canlandırdıkça, beyninde ve bedeninde aynı kimyasalları üretmeye başlıyor. Kadının bedeni, geçmişe şartlanıyor, her gün olayı 50, hatta 100 kere tekrar yaşıyor. Çevresindeki insanlar ona, "Neden mutsuzsun?" diye sorunca, aynı üzücü hikayesini anlatıyor ve, "Evet, mutsuzum çünkü 4 ay önce böyle bir şey yaşadım." diyor. Bu döngü, onun ruh halini daha da kötüleştiriyor. Kadın bir sabah belinden aşağısı felç olarak uyanıyor. Hastaneye kaldırılıyor, MR'lar ve testler yapılıyor ama doktorlar belli bir bulguya rastlayamıyor. Sinir iltihabı teşhisi konuluyor. Artık tamamen yatalak, yatağından bile kalkamıyor. Çocuklarıyla ilgilenemiyor ve maddi durumu kötüleşiyor. Birkaç ay sonra, mukozalı organlarında büyük yaralar çıkmaya başlıyor. Yemek borusu kanseri teşhisi konuluyor. Şimdi stresten de öte, korkmaya başlıyor, çocuklarının annesiz kalacağını düşünüyor. Bu durum, onun ruhsal sağlığını daha da kötüleştiriyor. Kadın, bir çalışmamıza katılıyor. Tekerlekli sandalye ile gelmişti ve odanın sol tarafında oturuyordu. Geçmişindeki yükleri fark etti ve bu durumu değiştirebileceğini anladı. Kendisi bir fizyoterapist olduğu için bu süreci anlaması daha kolaydı. Birkaç ay sonra Connecticut'ta başka bir çalışmamıza katıldı. Bu sefer yanında 2 arkadaşı vardı ve grup muhteşemdi. Bu, onun için bir dönüm noktası oldu. İlk kez kendi gibi hissetmeye başladı ve geleceğe dair bir vizyon geliştirdi. Dostumuz, meditasyona başladı. Her gün bunu yaparak, eski genleri azaltıp yeni genleri çoğaltması gerektiğini fark etti. Bazı günler meditasyon yapma isteği hissetmedi ama yine de her gün bunu sürdürdü. Meditasyon, ona içsel bir huzur ve güç sağladı. Bir süre sonra sağlığında değişiklikler hissetmeye başladı. Kontrole gittiğinde, yemek borusu kanserinden eser kalmadığını öğrendi. Felci geçti, motor fonksiyon kaybı yoktu. Artık yeni bir hayatı vardı. Meditasyon sayesinde, stres hormonlarının etkisini azaltmayı başardı. Kadın, yaşadığı tüm bu zorlukları birer öğretmen olarak gördüğünü söyledi. "O benim en iyi öğretmenimdi," dedi. "O olayı düşündüğümde bir duygu hissetmiyorum artık." Duygusal yüklemesi olmayan anılara bilgelik denir. Artık, geçmişteki acıların ona kattığı derslerle doluydu. Bu hikaye, birçok insana ilham verebilir. O, kendi hikayesini dinleyen pek çok kanser hastasına umut oldu. Unutmayın, geçmişte yaşananlar, geleceğimizi belirlemez. Biz, kendi hayatımızı yeniden yaratma gücüne sahibiz. Kadının yaşadığı bu dönüşüm, sadece fiziksel sağlığıyla sınırlı kalmadı. Duygusal olarak da büyük bir iyileşme yaşadı. Meditasyon ve zihinsel çalışmaları sayesinde, kendisini daha güçlü hissetmeye başladı. Kendi içsel gücünü keşfetti ve bu süreçte birçok yeni şey öğrendi. Kadın, yeni ilişkiler kurmaya başladı. Destekleyici arkadaşlar edindi ve bu arkadaşlıklar, onun iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadı. Duygusal destek, onun için hayat kurtarıcı oldu. Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmek, onun ruh halini olumlu yönde etkiledi. Kadın, topluma yeniden katılmaya başladı.
Gönüllü çalışmalara katıldı ve başkalarına yardım etme isteğiyle doldu. Bu, ona hem mutluluk hem de anlam kattı. Başkalarının hayatına dokunmak, onun kendi hayatındaki zorlukları daha da anlamlandırmasını sağladı. Kadın, artık geleceğe umutla bakıyordu. Hayatında yeni hedefler belirledi. Kendi hikayesini paylaşarak, başkalarına ilham vermek istiyordu. Kendi deneyimlerini anlatmak için seminerler düzenlemeye karar verdi. Kadın, eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etti. Meditasyon ve zihinsel sağlık konularında uzmanlaşmak için çeşitli kurslara katıldı. Bu sayede hem kendine hem de başkalarına daha fazla yardımcı olabilecekti. Bu hikaye, hayatın ne kadar zorlu olursa olsun, umudun ve değişimin her zaman mümkün olduğunu gösteriyor. Kadın, kendi hikayesini başkalarına aktararak, onların da zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı oldu. Ve sonunda, kalabalığın önüne çıkıp, onca insana, "Ben hayatımı çok seviyorum," dedi. "Ben de, tabii ki seversin, çünkü onu sen yarattın," dedim. Yaşamayı seveceğin hayatı sen kendin çağırdın. Unutmayın, her birimiz kendi hikayemizi yazma gücüne sahibiz. Zorluklar, bizim için birer öğretmendir. Kendi içsel gücümüzü keşfettiğimizde, hayatta ne olursa olsun, yeniden doğabiliriz. Geçmişte yaşananlar, geleceğimizi belirlemez, biz, kendi kaderimizi şekillendirme gücüne sahibiz. Bu hikaye, umudun ve değişimin sembolü. Kendi yolculuğunuzda, asla yalnız değilsiniz. Her zaman ileriye bakın ve hayatınızı sevin.